AE86, namı diğer Hachi Roku. AE86, namı diğer Hachi Roku. Soruyordunuz Doğukan, AE86 ne oldu diye. İşte tam karşınızda. Aracın eski takipçileri bilir. Tam 34 bölüm boyunca bu aracın 3 sene serüvenini izledik. Hatta ilk araçtan vazgeçtik, buna devam ettik. İkinci bölümü izleyenler bilir, bir test sürüşü yapmıştık. O arabanın ilk hali ve o gün demiştik ki bittiği zaman bir daha yapacağız diye. Önce arabayı izleyelim, sonra test sürüşüne geçelim. Aracı bilen bilir, biz bunu samanlıkta bulmuştuk. İzmir'de, Menderes'te. O aracı oradan çıkarttık ve dedik ki yapabileceğimiz en iyi AE86'yı yapmaya çalışacağız diye. Hiçbir şeyinden kaçmadık. Hemen hemen en ince detayına kadar aracın girdik. Her güzelin kusuru var. Tabii ki araçta da eksikler var. Onlar da zaman içerisinde tamamlanacak. Fakat şöyle bir durum da var. Ben bu aracı kullandıkça tanışacağız. Bu yeni bir ilişki diyebiliriz. Daha bu aracı bu hale getirdik ama yoldaki sürüşü nedir? Ben bunu kullandıkça öğreneceğim. O benim, ben de onun huyunu öğreneceğiz kısacası. Aracı ilk olarak tamamen kaportasına kadar soyarak başladık. Bütün zemin çalışmalarını yaptık, bitirdik. Bu süreç zarfında aracın rengine karar verdik. Hatta tüm aşamalarına şahitlik ettiniz. Panda yapma kararı aldık ve şu soruyla çok karşılaştım. Arabayı Trueno'ya çevirecek misin diye. Trueno dediğimiz bunun bu kapaklı farları olanlar, pop-up farlı olanlar. Halbuki ben bu kasanın hastasıyım. Yani gerçekten bu kasayı beğendiğim için hiçbir zaman o alternatifi düşünmedim. Onu sevgili Erdem yapmıştı. Bu arada bu Q2 kasaya çevrildi. Yani sinyal farları büyük olan, kaşları olan versiyonu. En beğendiğim kasası. Tabii ki vazgeçilmez bir özellik. Bu arabada Watanabe jantlar var. Aracın içinde de çok özendim. İçine daha sonra geçeriz. Bence önce ciğerinden başlayalım. Çünkü bu araçta hakikaten efsane bir motor var. Belki Toyota'nın ürettiği en başarılı motorlardan bir tanesi. Bu lafı daha önce de etmiştim. 2JZ takacağımı düşünenler oldu, yani Supra motoru. Halbuki şöyle düşünün. Supra vakti zamanında GT-R'ı yenebilmek için bu motoru aldı, bu motoru taktı ve geliştirdi. O geliştirdiği motor sayesinde Supra bir kez olsun Skyline'i geçmesini başarmıştı pistte. Hadi bakalım o motorun familyasından en gelişmişini inceleyelim. Motorumuz Toyota'nın 3S serisinin son jenerasyonu, 5. jenerasyonu Beams diye geçiyor. Bu motor 2 litre 20 valve ve kendiliğinden titanyum valflere sahip bir motor. Aynı zamanda Dual VVTi, yani çift VVTi sistemi var. Hem emme tarafında hem egzoz tarafında. Bu kadar gelişmiş olmasının bir sebebi var. O da burada imzasını gördüğümüz Yamaha. Yamaha zaten motosikletlerden nasıl efsane motor ürettiğini biliyorsunuz. Haliyle bunun kapağını da Yamaha ürettiği için sıra dışı bir kapak çalışması yapmışlar. Ben de en son bunu taçlandırmak istedim. Ya dedim, bunun kapağını Yamaha yapmışsa o zaman biz de ona ITB takalım. Individual Throttle Body. Yani piston başına kelebek. Haliyle bu da aracın bütün kaderini değiştiriyor. Motor tasarımında mümkün olduğunca sade gitmeye özen gösterdim. Orijinal tesisatını kullandım. Aslında daha da sadeleşebilirdi. Fakat mümkün olduğunca tam fonksiyonları en iyi şekilde çalışsın istedim. Ve ona göre harici bir beyin kullandık. Ve tüm sensörleri de sonradan harici olarak koyduğumuz tüm sensörleri de o beyine adapte ettik. Aracın radyatörünü Türkiye'de ürettirdim. 5 santim kalınlığında 4 sıralı güzel bir radyatör. O da bu arabaya maksimum soğutmayı sağlasın diye düşündüm. Oris üretti bunu. Kocaeli'nin de çok iyi bir radyatör firması. İlla ki biliyorsunuzdur. Onun haricinde zaten coilover'larımız var XYZ'nin. Ben bu aracı aldığımda zaten coilover'ları vardı. Onun dışında bütün alttaki yürüyenlerini ayarlı yaptık. Yani kamber, kaster, bütün ayarları verebiliyoruz bu araca. Tabii şu anda yaptığımız son ayarlar maksimum yol tutuşunu sağlasın diyeydi. Ama tabii ki bunlar pist için değişecek. Önce bir arabayla tanışmak istedim. Ne tepkiler veriyor diye. Araç hakikaten beni şaşırtacak bir yol tutuşu sergiliyor açıkçası. Yani yoldaki gidişatından, süzülmesinden memnunum. Sadece araç içinde
içinde değil, genel olarak bütün civataları elden geçirdim. Hepsini kaplamaya gönderdim. Hatta burada süsleme, dress up kit dediğimiz yurt dışından bütün somunlarına kadar, pullarına kadar getirdim. Zaten kaplamaya gitmemiş civatalar da kısa zaman içerisinde kendini belli ettiler. İklim şartlarında bu kadar eski metaller çok çabuk kendini gösterebiliyor. Bazı şeyler tabii ki yeniden elden geçecek. Ama kaputun altını hatırlarsanız tabii ki Koray İşler'in yapmış olduğu efsane Killer Panda çalışmamız. Hatta Killer Panda'nın sene içerisinde bir sürü ürünü çıkmıştı. Tişörtleri, halıları vesaire. Tabii onlar da sayenizde tükendi. Biraz da içinden söz edeyim. Bu aracın içerisinde aşağı yukarı %95 oranında tüm orijinal parçaların hepsini bulduk. Hatta içerisindeki koltuklar da GTS koltukları. Türkiye'de sadece 2 adet vardı. Bir tanesi bir araç üzerinde takılı. Bunlar da vakti zamanında gelmiş bir GTS. Hurdaya gitmiş. Hurdada arabayı bulmuşlar, dağıtmışlar, parçalarını almışlar. Elden ele dolanırken aldım. Gerçekten çok kötü durumdaydı ama inanılmaz güzel bir kondisyona getirdik. İç tasarımda birazcık daha retro bir çalışma geldi aklıma ve fitilli kumaş kullanmayı tercih ettim. Japonların kendi için ürettiği çoğu araçta zaten kadife kumaş oluyor ve genelde çok kaliteli oluyor. O kaliteyi yakalamaya çalıştım. En azından görselde biraz deri, birazcık da kadife kullanarak aracın ruhunu bozmamaya özen gösterdim. Tabii bunda şöyle bir durum yaptım. Bu aracın içini tasarlarken anket yapmıştık. Ankette bu rengi çoğunluk seçmişti. Ben de aslında istiyordum. Bunu Glasurit'te özel bir renk ürettik. Adına da violet koymuştuk bunun. Yani kartelada olan bir renk değil bu. Sonra dedik ki tamam, bu renkten gideceğiz. Fakat kaputu kapattığımız andan itibaren bu dünya sadece kaputun altında kalsın. Motor dahil ve bunu kimse bilmesin. Sadece her şey kaputu açtığımızda belli olsun diye. O yüzden buradaki tasarımı tamamen araçtan bağımsız şekilde yaptık. Ama aracın içine geldiğimizde kırmızı ve siyah kombinasyonunu tabii ki sadece oraya has kıldık. Şimdi gelelim bu sticker'a. Bu aracın meşhur olduğu bir anime var biliyorsunuz. O da Initial D. Tabii ki çoğumuzun hayatına o şekilde girdi. Usta driftçi Keiichi var, Tsuchiya. Onun kullanımlarıyla girdi. Kendi özel aracı da zaten bir Hachiroku. Ve dizide aslında burada Fujiwara Topu Shop'un ismi yazıyor. Fakat biz bunu çevirirken tabii ki Doğukan 46 olarak Japonca'ya çevirdik. Tüm ürünlerimizde, tüm tişörtlerimizde gördüğünüz bu Japonca karakterler. Burada da işine bak Takumi yazıyor. Takumi'ye meydan okuyacağım ama aracıyı tanıdıktan sonra. Bu araçta benim bildiğim kadarıyla bu kasaya uygun 4 tane farklı stop var. Bunun redline'ları var. Yani o pop-up'larda çıkan spor versiyonu. Şuradan böyle komple kırmızı gidenler ki beğeniyorum onları. Fakat Levin kasa, bu kasa Levin oluyor, öteki Trueno oluyor. Levin kasaya white line diye geçen var. Yani burada beyaz çizgileri olan ve plakalık lambaları burada olan. Çok emin değildim. Fakat benim en beğendiklerim bunlar. Burada Sprinter yazan. Biz bunlara birazcık da smoke attık. Sevgili Serdar yapmıştı zamanında Bostancı'da. Dolayısıyla birazcık daha Japonvari bir hava kattı. Halde benim en sevdiğim tasarım bu. Egzozda da abartıya gitmek istemedim. Egzozda zaten çift susturucu kullanıyorum. Bir de böyle katanayla kesilmiş gibi bir formu olsun istedim. Ve şu anki sesinden son derece memnunum. Zaten İTB olduğu için öyle bir sesi var ki makinenin, egzozun onu örtmesini istemedim. Sonradan şunu fark ettim. Egzozu ne koyarsam koyayım İTB'nin sesini istese de zaten üstüne çıkamazmış. İnanılmaz bir motor sesi var. Hatta şuradan bir sıkarım biraz sonra. Aracın iç tasarımına gelince aracın TRD vites topuzunun yanı sıra çok özel bir direksiyonumuz var. O da Liberty Walk'un sadece 500 adet üretilmiş direksiyonundan 106.'sı. Bu direksiyonu da bana sevgili Erdem Unique Design hediye etti. Bu araçta benim de bir katkım olsun diye. Tabii Hachiroku için bu bölüm son bölüm olmayacak. Bu araç bir de ses sistemine gidecek. Biz şimdiden teybimizi taktık. Üzerindeki kolonları kullanmayacağız. Bu araba bir de o yılları, o zamanın ruhunu taşıyan Pioneer hoparlörlerle donatılacak. Donatılacaktan kastım yakışan versiyonlarını koyacağız. Ama onları artık bir sonraki bölümde izleyin. Tabii burada şöyle bir özelliği var bu koltukların. Başka versiyonları da var. Böyle pompalı buradan sıktığınız zaman siz piste çıkacağınız zaman şu yanları şişirmenizi sağlıyor. Fakat benimki birazcık daha farklı bir versiyon. Buraları şu an kanat şeklinde açabiliyor burayı. Şu an açık ve rahat bir pozisyondayım. Bunu böyle sıkıştırarak of, tam kavruyor ya. Gerçekten çok güzel kavruyor. Şimdi tabii ben ne kadar profesyonel bir drift pilotu olsam da aracı tanımadan herhangi bir aksiyon almak istemedim. O yüzden bu aracı piste götüreyim, pistte tanıyayım. Ondan sonra da bir gün hakkını verip dağ yoluna çıkalım istiyorum. Zaten aslında bu aracı niye yaptık? Tabii ki bir dağ yolu görmesi gerekiyor. Bu arada lafı balla kesiyorum. Sizlere bir kod veriyorum. AE86. Bu kodu girerek benim DM-46 kendi alışveriş sistemde açıklamada var. Sadece bu tişörtlerde özel indirimden faydalanabilirsiniz. O da sadece haliyle bu bölümü izleyenler için geçerli.
AE86 yeni kodumuz. Kaçırmayın. Araç bittiğinden beri daha bugüne kadar bir kere bile rota ayarı yapılmadı. İlk defa aracın bütün ayarları şimdi yapılacak. Şu an kontrole dair hiçbir şey yok. Bir sağa çekiyor, bir sola çekiyor. Zaten kasıyor araba. Hiç olmazsa buradan düzgün bir rotla çıkacağız. Geldik. Fahim Motorsports Arena'dayız. Arkadaşlar burası efsane bir drift pisti. Artık biz driftlerimizi burada yapıyoruz ve halka açık. Yani günlük aracınızla bile gelip burada drift yapabiliyorsunuz. Şimdi çok kişi sordu. Biz AE86'yı neden göremiyoruz diye. Arkadaşlar AE86'nın aslında tam bitmiş diyemeyiz. Çünkü bu aracın muayeneden geçmesine engel bir takım durumlar var. Mesela hız göstergesi çalışmıyor. Sebebi ise bu aracın üzerindeki şanzıman dijital okuyuculu ve göstergemiz analog. Bunun için ise yurt dışından okuyucu bir sensör bekliyorum. O da geldikten sonra işte radyatör ayaklarıydı vesaire ufak tefek şeyler de hallettikten sonra muayeneye hazırlayacağız. İnşallah ondan sonra plakalı olarak göreceksiniz. Şimdi ben bununla sizlere söz vermiştim. Bir Ankara'ya pavyona gideceğiz diye, kısacası trafiğe çıkacağımız için ve bir de hepinizin bir dağ yolu drifti beklediğini biliyorum. Yani gerçek bir initial D bekliyorsunuz bu araçtan. Ben her ne kadar lisanslı bir drift pilotu olsam da aracı tanımıyorum ve tanımadığım bir araçla yola çıkmayı tercih etmiyorum. O yüzden bugün pistte Hachiroku'yla tanışacağız. Bakalım araç ne hale geldi? Yaptığımız ayarlar nasıl sonuç verecek? Hepinize keyifli seyirler. O da ben de ayakkabılarımızı değişiyoruz. Çünkü üzerinde semi-slick lastikler var. Hem çok tutuyor hem de boşuna harcamak istemiyorum. Bu arada lütfen kontrol edin. Abone olmadıysanız abone olun. Mutlu olurum. Vay canına, çok değişik, ilk defa test ediyorum. Arabanın kafa kopması var. Biraz ona ayar yapmam lazım. Bu saatte yapacak bir şey yok. Şimdi arabanın birazcık daha karakterini tanıyacağım. Bu ilk artık. Ama içtim arada. Kafadan koptuğumda kontrolüm tamamen gitti. Betona doğru gidiyordum. Mecbur çime dümdüz gittim yani. Başka alternatifi yok. Neyse biraz daha tanışayım arabayla. Ama yani gücümüz şu anda motorun vermesi gereken güçlerde değiliz. Daha dyno'ya çıkıp maksimum güçleri almadık ama bu güçte yine cevap veriyor.
Yalnız bak nefes nefese kaldım ve hidrolik direksiyonlu otomobillere benziyor. Ve kontrolü kolay. Bambaşka bir makine ya ama ısınıyorum. Nasıl görünüyor? Güzel. Çok iyi. Güzel görünüyor mu? Galiba bir tur daha atarım. Fakat benzin yeterli değil. Arada sesi duyuyorsunuzdur belki. Benzin yeterli değil. Yaptığım depo drift için çok uygun olmamış. Onu gördüm. Seviye aşağı düşünce virajda kesiyor gücü. Hiç yapmadım bu arabayla. 360 deniyorum. Şuradan dışında bu 360. Sayılır mı? Ben saydım. Sayılır artık yok. Benzin yok yetmiyor yani. Lastik patladı. Keyfimiz bu kadarmış. Ya bu kadar zamandır. Ya ne kadar zamandır ben bu keyfi almıyormuşum ya. Hadi gel inceleyelim. Sana kapak fotoğrafın ismini söyleyeyim mi? Ya Drift Orgazm ya da Car Porn. Net. Başka bir açıklama. Abi sen niye? Oğlum alışık olmadığım bir ses. Nasıl yani? Lastik durduğu yerde patladı. Nasıl yani hiç alışık olmadığın? Sen böyle bir sahne yaşadın mı? Anons yapıyorsun. Hiç kimse yaşamaz da senin yaşamamana olanaksın. Tamam onunla hemfikiriz. Ben havaya uçacak falan diye bekledim yani. Abi LPG'nin ağzından kaçıyor. Keşke LPG olduğunu söylemeseydin Selçuk. Bütün sürprizi bozdun. Ne olur ne olmaz. Bu tam böyle car porn dedim ya, onun üzerine geldi. Bu tam hava boşalması. Hava fazla olmuş olabilir. Yani bak ne dedim? Araba benim huyumu, ben arabanın huyunu tanıyacağım dedim. Karşılıklı. Biz bu zevki karşılıklı aldık. Gel Selçuk gel. Gel, bu arabada çok emeğin geçti senin. Gel gir. Senin çok emeğin geçti bu projede. Senin de bir yorumlarını alırım. Yorum ortada. Yorum yapmaya gerek yok. Havamız kaçırıyor. Atmosfer mükemmel. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyeyim. Ne diyeyim? Kendine Allah razı olsun dedi. Çok emeğin geçti. Selçuk bana laf attı. Son video bitti diye paylaştığında niye benim haberim olmadı diye. Çok haklıydı çünkü aslında bitmemiş. Daha hala bitmedi. Bu arada Evet. hala bitmedi. Hala Aynen. eksiklerimiz var. SS Works Serhat, sana söylüyorum. Kadranlarımız çalışmıyor. Ne devir göstergesi. Hız sorumlusu benim. Çünkü sensörü bekliyoruz ama birkaç işimiz kaldı. Keşke Serhat'ı da davet etseydik. Aradım, açmadı. Ha. Biliyorsun Serhat. Yapacak bir şey yok o zaman. Açmadı. Şansına küssün. Ama Yapacağım bir harbiden şey yok. güzel bir gün oldu. İsterdim Ama ki... şovun çok güzeldi. Alkışlıyorum seni. Sağ ol. Yani Ama şu Initial D bu arabayı seçmekte çok haklıymış. Hani bununla yarış yapılır mı? Bugünün şartlarında biraz küçük kalır belki araç olarak. Zaten V8'li falan kullanıyorlar ya da büyük motor takıyorlar ama kesinlikle bir dağ aracı bu. Ama şu tecrübe çok önemliydi benim için. Çünkü zaten başlarda çok spin attım. Ama araba kullandıkça oturdu ve sevdim. Arabaya puan veriyorum 10 üzerinden 11. önümüzdeki şov Fuji'de diyelim o zaman. Önümüzdeki show abi drift Japonya'nın dağlarında değil Ankara'nın bağlarında başlamıştır. Kesinlikle. O yüzden ilk bulduğumuz bağ veya köy yoluna dalıyoruz bu arabayla. Fakat birazcık daha çalışmam gerekiyor. Bu onu gösteriyor. Birazcık daha size şov yapabilmem için çalışmam gerekiyor. Ama bu test güzel oldu. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. O zaman lastikleri geri takalım.
Bakacağız. Money bring bitches, bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 50. They might hold me for a second, but they won't gon' get me. We got 4 niggas and low riders, ski masks, screaming thug like. Every time they pass, all eyes on me. Live like a thug nigga till the day I die. Demon motion.